Enough sentiment. Hear these words before I depart. It may be simpler to shut a door than to pass through it, but sometimes a step into the unknown is required to break the bonds of fate. There is much that lies ahead for all of us. Farewell. The bonds of fate. I must consider those words. Until next time, champions. Size Chronicles 1'de Void Lord'la ile ilgili bize söylenenlerin Amantul'un yalanı olduğunu söylesem ne derdiniz? Veya asıl düşmanımızın Void olmadığını, sizce Sargeras'ın bu sistemi yıkmaya karar vermesindeki tek sebep Void Lord'ların varlığını öğrenmesi miydi? Başka bir soru, neden Chronicles'taki kozmik güç haritasında Azeroth'un çevresi Shadowlands Emerald Dream tarafından sarılmış ve neden Azeroth gerçeklik olarak işaretlenmiş? Shadowlands'ı bu gerçekliğe kim bağlamış? Son olarak Destiny ve Fate aynı anlama geliyor olsalar da Warcraft evreninde bu iki kavramdan biri çok daha karanlık bir amaca işaret ediyor olabilir mi? Ve daha da ilginci Sylvanas Windrunner ve Alera Windrunner. Bu iki kız kardeş bu denklemin neresinde? Bundan aylar önce kanalın ikinci büyük teori videosu olarak Amantul'dan ve Amantul'un Azeroth'a neden bu kadar ihtiyacı olabileceğinden bahsetmiştik. Bu yüzden o videoya da bakmanızda fayda var çünkü o videoda anlattıklarım üzerine inşa edeceğim. Teorinin temeli hali hazırda anlatıldığı için videonun çok uzun olmasını beklemiyorum o yüzden. Ayrıca kanalın son videosuna da bakmanız lazım eğer bakmadıysanız çünkü videonun Alera kısmının temellerini de o videoyla atmıştım. Through the jailer, control of our fate will at last be possible. That I will use to eradicate this flawed reality. Chronicles Warcraft hikayesinin temelden değişmeden önce Sargeras evrenin en büyük kötüsüydü ve amacı farklıydı. Eski hikayede Titanların en soylu ve en güçlü savaşçısı olan Sargeras, Nathrezim'in yani Dreadlord'un etkisi altında kalarak Titanlara karşı savaş açmıştı. Çünkü yaratılan evrenin Titanların düzeninin kusurlu olduğuna karar vermişti. Chronicles'ta ise bize söylenen şey Sargeras'ın Void Lord denen çok güçlü Void enerjisinden oluşan canlıların varlığını öğrenip yaşadığı korku neticesinde evrenin kusurlu olduğuna karar verdiydi. Ama unutmayın WoW'un yapımcıları bize açıkça ilk 3 Chronicles'ın Titanların bakış açısıyla yazıldığını söylemişti. The Last Titan sırasında Titanların bizden gizledikleri Azeroth'un tarihi boyunca uzanan bir komployu açığa çıkaracağız. Peki bu ne komplosu böyle? Tell me, little one, have you ever questioned why the Titans preserve this timeline? Peki şimdi Destiny ve Fate'i ayrı ayrı değerlendirilmek için eş anlamlı şekilde Türkçe'ye çevirmeye çalışalım. Destiny için kader, Fate için ise yazgı diyelim. Bunlar aslında tam olarak aynı anlama gelmiyorlar fakat halk dilinde eş anlamlı kullanıldıkları için bu videoda böyle gidelim. Şimdi ise yazgıyı Sylvanas'la, kaderi ise Alera ile bağlaştırıp üzerine düşünmeye başlayalım. From our first breath to our last, every decision is made for us. Then the afterlife decides what eternity we must endure. We can't even choose who we couldn't control anything. Sargeras'ın asıl hedefi ve asıl düşmanı Void değildi. Sargeras aynı eski hikayede olduğu gibi asıl tehlikenin Amantul ve kurduğu hapishane olduğunu fark etti. Ne hapishanesiydi peki? Yazgı, zaman hapishanesi. Amantul Shadowlands'ten kaderi çaldı, First One'ların kurduğu, planladığı, her an değişmeye açık olan kaderi. Ve o kaderi Azeroth'a bağlayarak kendi istediği özel zaman dilimini korumaya aldı. Bu zaman dilimi World Soul'un ona kaldığı, onun kazandığı zaman dilimiydi. Belki de buna Primus izin verdi. Zoval'ı hapsettikten sonra her şeyin kendi istedikleri gibi bitmesini istediği için First One'ların sistemine ihanet etti ve bir bakıma kardeşi olan Amantul'a yalnızca bu sistemi nasıl kuracağını anlatmakla kalmadı. Domination büyüsünü de öğretti. Bu büyü Primus'un icadı ve düşmanlarını kusursuz şekilde kontrol altına alabilmesini sağlıyor. Zoval'ın üzerine bu rünlerden basıp bir de üzerine Domination zincirleriyle bağlayarak Nova hapsetmişti. Ancak Zoval çağlar içerisinde bu büyüyü kendi için kullanmayı öğrenerek uzmanlaştı. Bu büyü tutsak etmek, hapsetmek üzerine kurulu ve en büyük simgesi zincirler. Zincirler mi?
Amantul, Outcast'ları ve Azeroth'u bu zincirlere Domination büyüsünü kullanarak hapsetti ve gerçekliği kendi istediği yazgıya, zamanın yazgısına oturttu. Sylvanas'ın maruz kaldığı, odaklandığı şey yazgı, yani Amantul oluşturduğu bu sahte, kötücül senaryoydu. Öldürülmesi, benşe olarak kaldırılması, umudunu kaybetmesi ve bizim de umudumuzu öldürmeye çalışması. Bu yazgının ne kadar karanlık olduğunu farkında olduğu için içine düştüğü ümitsizlikten kaynaklanıyordu bu durum. Zoval'a bu kadar güvenmesi de duyduğu çaresizlik ve yalnızlık yüzündendi. I understand the cruelty of fate better than anyone. Bunun üzerine daha önce bahsettiğimiz Fate Sirkay Rohkala'ya tekrar dönersek, o da işte bu korkunç gerçeği öğrendiği için kafayı sıyırmıştı. Now I see all is revealed before me. Fate unfolds, 1,000 threads frayed and torn. Yazgı yani Fate bu işin karanlık tarafı ve Sylvanas bu sistemi yıkmaya uğraştı. Size Sargeras'ın asıl amacının Amantul devirmek olduğunu söylemiştim değil mi? Bizden neye inanmamızı istediler? Eğer Void Lord'lar bir World Soul'u yani gezegenin içine yerleşmiş Titan ruhunu henüz doğmadan kendi taraflarına çekmeyi başarırlarsa karşılarında hiç kimse duramaz. Sargeras da bu yüzden Azeroth'un World Soul'unu Void'den önce ele geçirip kendince koruma altına almaya veya yok etmeye çalışıyor dediler. Peki bu ne o zaman? The radiant visions you spoke of are the very same my people had before our world was consumed by the Void Lord Dimensius. What? You don't think... Could Xalatath be seeking that same fate for Azeroth? I fear that is precisely what she intends. Şimdi sen bana diyorsun ki dışarıda zaten halihazırda serbestçe dolaşan bir Void Lord var. Dimensius. Ve bu arkadaş en az bir World Soul tüketip onu çevreleyen gezegeni de parçalamış ve son kontrol ettiğimde de evren hala tek parçaydı. Demek ki sevgili Chronicles bize yalan söylemiş. Ya Void Lord'ların World Soul'ları tüketmeleri o kadar sıkıntı değil çünkü görüyoruz ki Dimensius hobi olarak World Soul tüketiyor. Ya da Azeroth bir World Soul ama Titan World Soul'u değil. İki durumda Amantul istediğini almış yani World Soul'u kendisi için ele geçirmiş ve Void Lord'ların da en büyük kötüler olduğunu inanmamızı istemiş. Bu arada Sargeras'ın bölük Legion'ı Void'i durdurmak için kurduğuna dair hikaye içerisinde yalnızca iki diyalog var. Onlara da bakalım. Together Darkness we will become legion and defeat the hungering void that would consume us all. Another spike. The demon's other arm went limp, I know what you fear. she said. I know what the Burning Legion fears. I know what drove your masters to their terrible crusade. Yani hikaye içerisinde Sargeras'ın Void'e karşı savaştığı ima edilmiş ama yalnızca 2 kez. Açıkçası Sargeras Amantul'a savaş açmışken Void'lere savaşmaya başlamış olabilir veya bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyor olabilir. Yani doğrudan Titanlara ve sisteme karşı savaştığını duyurmak yerine Void'i bahane olarak sürüyor olabilir. Peki olaya Sylvanas'ın ve Sargeras'ın açısından baktık. Bir de Alera'nın açısından bakarak bu sefer kadere göz atalım. You already understand one truth, Alleria. The light is blind. It cannot see the whole of destiny because it alone is not responsible for it. Your path was shrouded by shadow, and thus it was hidden from the light. The strength of his words gave her an anchor to cling to as the torrents of darkness tossed her about. Now understand another truth. The shadow is just as blind. It saw your fate intertwining with its own, and it rejoiced. But it too sees only a fragment of destiny. But that fragment is unlike anything you've known before. The light seeks one path and shuns all others as lies. The shadow seeks every possible path and sees them all as truth. Evet, bu kozmik sistemin temelinde Light ile Shadow yatıyor ki zaten evren bu iki gücün çarpışmasından meydana gelmişti. Kader, First One'ların planladığı kader, ışık ve karanlık arasında dağıtılmış durumda ki hem dengede olsun hem de ölümler görmemeleri gereken şeyleri göremesin. Fakat Alera yapılmaması gerekeni yapmayı bir anlığına bile olsa başardı. From that, destiny. She saw what the light could not. She saw what even the shadow could not because, yes, it was just as blind. She saw terrible choices. She saw noble betrayals. She saw victory in a way she could scarcely comprehend. And among all of that, she saw countless events that would never happen. The lies of the void were strong, intoxicating, but they quickly collapsed.
Alera'nın kaderinde her ne yatıyorsa bu çok özel ve Saga'yı doğrudan etkileyecek ve Sylvanas'la farkı şurada. Sylvanas özellikle yaşadıklarından ötürü karanlık bir kaderi, yazgıyı görüp o sistemi yıkmaya kendini adamış. Fakat burada Alera'nın gördüğü şey bizim anlama kapasitemizin ötesinde huzur verici bir şey. Ne gördüğünü belki de asla bilemeyeceğiz ancak ben öğrenmeyi isterdim. Gördüklerini unutmuş olabilir, hafızasından silinmiş olabilir çünkü görmemesi gerekiyordu. Ancak hala hatırlıyorsa kontrolü hala kaybetmeme sebeplerinden biri de orada fark ettiği kadim gerçekler ve yaşadığı farkındalık olabilir. Ve bu First One'ların düzenlediği sistem olması gereken ölümlerin üstündeki narin sistem. Hatta 7. güç. Niye mi? Zereth Mortis'te bize eşlik eden kafayı yemiş ama aslında aydınlanmış bir broker vardı. Frim. Aydınlanma yaşamasına sebep olan şey First One'ların şifrelerini çözmeye başlamasıydı ki şunu vurgulayayım. First One'ların sistemi tamamen matematiğe, geometriye, şekillere ve bunlarda oluşan şifrelere dayanıyor. O yüzden Shadowlands'te First One'ları hizmet eden bu otomaların dili bize bu kadar yabancıydı. First One'ların kurduğu sistem ne kadar tanrısal ve ölümlerin üzerindeyse Amantul'un bu çakma sistemi de o kadar aslında ölümlere yaraşır, kusurlu ve aslında sıkıcı bir sistem. Narin değil, kaba, tahmin edilebilir, değişime açık değil. Şimdi size Frim'in notlarını uzun uzun detaylıca okumak istiyorum çünkü aradaki farkı çok net hissedeceksiniz. Shadowlands ile ilgili her şey bu modelin bir parçası. Hiçbir şeyin kaybolmadığı kapalı bir sistem. Yok edilmiş gibi görünen şeyler bile yalnızca yeni bir amaç için yeniden şekillendiriliyor. Otomanın dili yalnızca kelimelerden ibaret değildi. Hayır, şifrelerin ayrılmaz bir parçasıydı. Kelimelerin kendisi geometriyi anlamanın anahtarıydı. Fraktallar. Bu sözleri duyduğum kadar hissettim de. Düşünceler bilincime girdi ve anlamlarını tüm varlığıma aktardı. Hangi sözcüklerdi bunlar? Görüntüler konuştu. Bilmeceler. Kehanet. Ve bunlar bedenimin derinlerinde yankılandıkça İriktu ile yaptığım konuşmaları ve bana anlattıkları binlerce gerçeği hatırlıyorum. Sonra aklıma geldi. Kahinler hem tek bir hakikatten hem de 1000 hakikatten söz ediyordu. Birbirinden ayrı düşünceler olarak değil, aynı anda tek bir düşünce olarak. Ve eğer bir atölyeyi denetlemek üzere geride bırakılan kahinler yani varlıklar bu şekilde düşünebiliyorlarsa onları yaratanların zihinleri kim bilir ne kadar karmaşıktır. Hiçlik lordları ya da cehennem iblisleri hakkında öğrendiklerimi uzun zamandır alay ediyordum. Ölümün panteonunu daha çok değer verirdim ama artık onların da bir o kadar sınırlı olduğunu biliyorum. Gerçek şu ya da bu yönde değil, bunların kesişiminde yatıyor. İlkler hediyelerini paylaştılar ama hiçbir çocuğa hepsini vermediler. Bu yavruların böylesine aralıksız bir kıskançlıkla çekişmesine şaşırmamak gerek. Onların doğası inkar etme üzerine kurulu zaten. 7. işaret eden ama yine de onu inkar eden 6 güç. Uzun bir süre bu görünüşteki çelişkiyi başka bir değişken olarak değerlendirdim. Çözülmeyi bekleyen bir bilinmezlik. Ama kehanetin şarkısı bilincinde yankılanmaya devam ediyordu. Odaklanmamın yumuşamasına, somut olan hakimiyetimin gevşemesine izin verdikçe geometri zihnimde şekillendi. Hem 6 hem de 7 idi. 6'sı 1, 7.'si diğeriydi. Birleşmek mi istiyorlardı? Şarkı sanki tam tersini söylüyordu. İkisi de öyleydi ama yalnızca biri olabilirdi. Melodi değişti. Aldığı şekil karşısında ürpermiştim. Bu çözülmesi gereken bir değişken değildi, fırsatını bekleyen bir çözümdü. Şarkının bitmesine izin verilmemeli. İlkler hala bu şarkıyı söylüyor mu? Gerçekten bilmiyorum ama eğer söylemiyorlarsa kim söyleyecek? Gördünüz mü? First One'ların kurduğu sistem aslında ne kadar zarif ve narin. Burada ilginç olan şeylerden ikisine değinelim. İlki bir şarkıya vurgu yapılıyor. Yaratılışın şarkısı. Azeroth'tan yayılan şarkı da bence bununla aynı. Yaratılışın şarkısı. Diğeri ise bildiğimiz 6 gücün haricinde gizemli 7. gücün varlığı. İşte bu güç bence kader ve bu kaderde geriye kalan son First One olduğu için Azeroth'a bağlı. Alera da işte bu kaderin kızı. Bunun detaylarına dediğim gibi şu videoda değinmiştim. Yani bu aşamada elimizde bu gerçekliği terk eden veya ölen First One'ların kurduğu narin bir sistem ve kader. Ve bu kaderi bozarak yerine işlerin kendi istediği şekilde ilerlemesini sağlayacak zaman hapishanesini kuran Amantul var. Your fate is sealed. The end of days is finally upon you, and all who inhabit this miserable little seedling. Size şunu söyleyeyim, World of Saga'nın son boss'u Amantul olur diye düşünmüyorum ben. Bence Saga bizim bu gerçekleri anlamamızı edebilecek ve Amantul aynı sayede Natrius gibi Saga sonrası için kullanılacak. Burada aklınızda durması gereken aslında rahatsız edici metafor olabilir. Kadın bir karakteri Azeroth'u kendi amaçları için kötüye kullanan yaşlı erkek karakter Amantul. Video dinlediğiniz için sağ olun. Biraz kısa oldu ama yani zaten daha önce bahsettiklerim üzerine inşa ettim ve olabildiğince net olmaya çalıştım. Video altında teorilere dair yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.